Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüsün başladığı ilk günden bugüne kadar hayat hemen hemen her yerde daha pahalı hale geldi. Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu bölgelerde, ülkelerde geçen yıla göre maalesef gıda fiyatları en az %25 oranında artmış durumda. Yine önümüzdeki dönemde yeni yılda da ve içinde bulunduğumuz bu ayda da pek çok alanda zamlar yapılacak. Vatandaşın maaşı yerinde saymaya devam edecek. Sosyal yardımlar yerinde saymaya devam edecek ama zamlar dolu dizgin geliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, önemli zamlar var. Ulaşımla ilgili zamlar var. Şimdi bunların hepsini tek tek sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Almanya'da hangi zamlar var? Kapıda bizi neler bekliyor? Bakın bunları hemen sizlerle paylaşalım. Almanya Demiryolu işletmesi Deutsche Bahn zam yapacağını açıkladı. İçinde bulunduğumuz bu ay içerisinde kış sefer planının uygulamaya gireceği ve bilet fiyatlarında artacağı %1,9 oranında zamlanacağı ifade edildi. Süper indirimli ve indirimli tren biletlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. 17,90 ve 21,50'den satılmaya devam edecek. Flexi Press olarak bilinen esnek zaman kullanımlı tren biletleriyle sabit tren biletleri için satılan biletlerde ortalama %2,9 oranında zamlanacak. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, ban kartlar var biliyorsunuz. Onlara da %2,9 oranında bir zam yapılacak. Banliyö Tren İşletmeleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre şehir içi demiryolu ulaşımı %1,7 oranında artarken aylık ve tarifeli biletler ile tek yönlü biletler %1,9 oranında zamlanacak. Zamlara gerekçe olarak artan işletme giderleri ve koronavirüse bağlı pandeminin ulaşım alanına yansıyan olumsuz etkileri gösterildi. Evet arkadaşlar, moda oldu biliyorsunuz. Koronadan dolayı fiyatlar arttı. Adam bahçede ektiği maydanoza bile %100 zam yapmış. Ne korona? Ne oluyorsa hani maydanozun nesine zam geldi kardeşim? Böyle bir durum var. Deutsche Bahn'da da arkadaşlar durum vahim. Bunun yanı sıra Almanya'da ilaçlara da zam yapıldı. İlaç katkı payları da artıyor. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 15-12-2021'den itibaren reçeteli ilaçlar için kesilen katkı payı KDV hariç ilaç başına 20 sent arttırılacak. Alman Eczacılar Birliği bu parayı nöbetçi eczanelere ve yeni ilaçların bulunması için kullanacağını söylüyor. 20 sent artıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Değerli izleyicilerimiz, cep telefonları ile ilgili de önemli bir haber var. Cep telefonu sözleşmelerinin 24 aylık geçerlilik süresinin bitiminde sözleşmenin ne uzatılması ne de feshine karar veren cep telefonu kullanıcıları sözleşmelerini 24 aydan sonra 1 aylık süreyle fesh edebilecekler. Bunun yanı sıra sözleşmeye ilişkin detaylar yazılı olarak ibraz edilip ve kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra geçerli kalacak. Böylece cep telefonu başında sözlü olarak yapılan sözleşmeler, onaylar tarihe karışmış oluyor. Yani laf kalabalığı yaparak telefon açıyorlar. Şöyle uzatalım, böyle uzatalım diye artık bunlar mümkün değil. Yazılı onay gerekecek. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere şöyle bir tablo var. Enflasyon artıyor. Fiyatlar artıyor. Az önce anlattım, hayatın en önemli noktalarından işte ilaçtı, ulaşımdı ya da diğer noktalarda fiyatlar uçmuş vaziyette. Zaten dar gelirli olan işçilerimiz ya da sosyal yardımla bir şekilde geçinmek zorunda olan vatandaşlarımız almış oldukları bu paralarla ne yapıyor? Büyük bir kısmını ev giderleri. Nedir bu? Kirasını ödüyor, faturalarını ödüyor ve geriye kalan kısımla da gıda harcaması yapıyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman özellikle de büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın durumunun sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ev kiraları geçen yıla göre en az %30 oranında artmış durumda. Evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ev bulabilmesi neredeyse imkansız halde. Çünkü örneğin 800-900 euroya oturuyorsa aynı değerdeki bir eve en az 1200 euro vererek oturabilir. Ev de yok zaten. Büyük şehirlerde ev bulmak da çok ciddi anlamda sorun. Vatandaş sosyale gidiyor. Sosyal diyor ki seni 300. sıraya yazdım diyor. 300. sıranın gelmesi demek 10 yıl geçiyor olması demek. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Vatandaş ben kira ödeyeceğime hiç olmazsa bir ev satın alayım diyordu. Ama ev fiyatları da öyle uçtu ki vatandaşın alıp her ay kredisini ödeyebilecekleri gibi değil. Ateş pahası.
Şimdi bu olay 15 yıldır Almanya'nın gündeminde. Konut sorunu var diyoruz. Biz de yıllardır boğazımızı patlatıyoruz. Diyoruz ki kardeşim konut sorununu çözmenin tek bir yolu var. Devletin daha fazla konut yapması gerekiyor. Ama bakıyoruz ki Merkel döneminde hiçbir şekilde konutlar artmadı. Devlet bu işin altına, yani bu taşın altına elini sokmuyor. Ne olacak? Yarın öbürsü gün göreceksiniz arkadaşlar. Toplumlarda patlamalar olacak. İnsanlar çıldırmaya başlayacak. Bu fiyatlar artıyor. Ev kiraları artıyor. Bütün doğalgazlara zam geldi, elektriğe zam geldi, faturalar arttı. Gıda ürünlerine zam geldi ama vatandaşın maaşına zam yok arkadaşlar. Kiralara zam var, sosyal yardıma zam yok. Vatandaşın markette, çarşıda, pazarda aldığı tüm gıda ürünlerine zam var. Maaşa da, sosyal yardıma da tek kuruşluk artış yok. Hiç kimse hal böyleyken, ortadayken Almanya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın ya da diğer Avrupa ülkelerinin tam bir sosyal devlet olduğunu bana söylemesin. Bakın, enerji fiyatları patladı. Doğalgaza ve elektriğe en az Avrupa ortalaması %32 arkadaşlar, geçen yıldan bugüne zam geldi. Bu kadar artmışken devlet ne kadar vatandaşının yanında? Bana göre yeteri kadar değil. Tabii ki iyi yanları var. Şimdi ben Türkiye ile kıyaslamıyorum, yanlış olur. Ama baktığımız zaman özellikle siyasetçilere her fırsatta diyorlar ki biz çok müreffeh bir ülkeyiz, sosyal devletiz. Sosyal devlet olmak bu mu arkadaşlar? Adam 35-40 yıl boyunca çalışmış, emekli olmuş. Sen adeta emekli maaşı değil, sadaka maaşı veriyorsun. 700-800 euro emekli maaşıyla vatandaş nasıl geçinecek? Pek çok vatandaşımız Avrupa'da geçinemediği için bu emekli maaşlarıyla yılın büyük bir kısmını Türkiye'de geçiriyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman bir yerde bir eksiklik var demektir. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bu videonun altına yazın. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum. Ayrıca sizden ricam, lütfen videolarımızı beğenerek kanalımıza da mutlak surette abone olun.